Selam bayi severler, Tahmin Store kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün sizlere 18 Ağustos Perşembe maçlarından bahsedeceğiz. Toplamda 10 tane maç çıkarttık Infantino ile beraber. Ee, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarımız var. Ondan sonra Konferans Ligi eleme maçlarımız var. Başakşehir'imizin maçı var. Sivasspor'un maçı var. Hepsini değerlendirdik arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü oranlar çok düşüyor. İddia nesine oranları çok düşürüyor. İddiada daha yüksek oranlar var. İddiada oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. En azından 10 puan fark yapıyor. İddianın resmi sitesinde veya iddia bayilerinde oynarsanız oranlar daha yüksek olur sizin için. Evet arkadaşlar, ilk maçım Avrupa Ligi'nden Ferencvaros Shamrock Rovers. Ferencvaros kendi evinde oynuyor. Burada çok saçma bir oran açmışlar. 1.27 gibi bir oran açmışlar. Yani bu kadar banko bir maç değil bence. Ferencvaros Karabağ elenmişti biliyorsunuz. Kendi evinde Karabağ'dan 3-7 ve elendi. Avrupa Ligi'ne düştü. Shamrock Rovers da deplasmanda Skopje'yi yendi 2-1 ve eledi. Skopje tamam, kötü bir rakip. Ferencvaros'a göre daha zayıf bir rakip ama 1.27 gibi saçma bir oran, ben anlamadım bu oranı. Bence daha yüksek olmalıydı. Shamrock Rovers kötü bir takım değil. Bence burada Ferencvaros'a gol bulacaktır. Gol var oranı 1.70. Ben bunu oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani İsteyenler üst oynayabilir ama gerek yok. Çünkü ben Ferencvaros'un kendi başına üst yapacağını düşünmüyorum. Karşılıklı gol var olmadan üste gitmez bu maç. Gol var oynamak daha mantıklı. 1.70'de oranı var. Böyle oynamanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, ikinci maçım yine Avrupa Ligi'nden. Malmö Sivas maçı, temsilcimizin maçı. Ben buradan Malmö'ye 1 vermek istiyorum arkadaşlar. Oranı 1.57, Malmö'nün kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Sivasspor çok kötü bir durumda. Hafta sonu Adana Demir'den de 3 yedi. Trabzon'dan 4 yemişti. Buradan Malmö'ye direnebileceğini zannetmiyorum maalesef. Malmö kendi evinde kazanacaktır. Fark atamaz, o ayrı bir konu. Ben 1-0 veya 2-1'lik bir Malmö galibiyeti bekliyorum. Handikap 0 da oynayabilirsiniz bunu ama maç sonu 1 oynamak daha mantıklı. 1.57 oranı var arkadaşlar. Bunu böyle değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, 3. maçım yine Avrupa Ligi'nden Ludogorets Zalgiris maçı. Ludogorets Dinamo Zagreb'e elenmişti. Kendi evinde 2-1 yenildi. Deplasmanda da 4-2 yenerek elendi. Zalgiris de Bodo Glimt'e elendi. Kendi evinde 1-1 berabere kaldı Bodo Glimt'le ama deplasmanda 5 tane yediği için elenmiş oldu. Burada Ludogorets Zalgiris'ten daha iyi bir takım. Oran da zaten bunu gösteriyor. 1.25 oran vermişler. Ben şöyle bir oran yükseltmek için şöyle bir seçeneğe gittim. Ben ilk yarıyı Ludogorets'in kazanacağını düşünüyorum. O yüzden ilk yarı 1 verdim. Oranı da 1.68 oranı var arkadaşlar. Gayet güzel. Ben Zalgiris'e ilk yarıdan bir iki tane gol atacağını düşünüyorum. Burada şey de oynayabilirsiniz. Ludogorets iki yarıyı kazanır da oynayabilirsiniz. O da seçenekler arasında ama ilk yarı bir oynamak daha mantıklı arkadaşlar. Belki ikinci yarı Zalgiris kontradan bir gol bulursa belki ikinci yarıyı Ludogorets kazanamayabilir. O yüzden ilk yarı bir oynamak daha mantıklı. 1.68'den bunu öneriyorum. Dileyenler 1.25 bana yeter derse banko bir oynasın. O kendi tercihiniz ama ben ilk yarı 1 önereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dördüncü maçımız Konferans Ligi'nden Başakşehir'imizin maçı. Başakşehir'e başarılar diyoruz. İnşallah burada turu geçecek bir sonuç elde eder. Başakşehir çok formda başladı. Bredabrik'e deplasmanda da evinde de 3 tane gol attı. Hafta sonu ilk maçında, ligin ilk maçında Kasımpaşa'ya 4 attı. Gayet iyi başladılar. Emre Belözoğlu çok iyi yönetiyor takımı. Beğeniyorum. Çok iyi oynuyorlar. Antwerp de yine formda bir takım. Onlar da kendi liginde çok iyi oynuyor. Yani beraberliği daha yok. Ben burada maalesef Başakşehir'in gol yiyeceğini düşünüyorum. Antwerp iyi kontraya çıkar. Başakşehir eğer saldırırsa ilk golü yiyebilir. Başakşehir karşılık verir ama inşallah ikinci golü de atar, kazanır. Ben karşılıklı gol var önereceğim arkadaşlar. 1.64 oranıyla karşılıklı gol var oynayabilirsiniz. Antwerp tehlikeli bir takım çünkü. Ben bu maçın üste de gideceğini düşünüyorum ama karşılıklı gol var oynamak daha mantıklı yani. Bence ilk önce gol var olup sonra karşılıklı gol üste gidebilir. Evet arkadaşlar, diğer maçımız yine Konferans Ligi'nden Fiorentina ile Twente maçı. Fiorentina Ligi bu hafta başladı, İtalya Ligi. İlk maçını oynadı. Cremonese ile 3-2 kazandı Cremonese maçını. Lige yeni çıktı Cremonese. Hazırlık maçlarından da Galatasaray ve Betis'e yenilmişti. Twente Fiorentina'ya göre daha hazır bir takım. Kendi evinde
ve deplasmanda hep galibiyetler alıyor. Lige iyi başladı. Avrupa Ligi'nde de iyi sonuçlar aldı. Ben burada Fiorentina deplasmanda Twente'nin gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. İtalya deplasmanı zordur ama ben yine de hazır Twente'nin, Fiorentina'dan daha hazır bir Twente var. Güzel de futbol oynuyor. Ben Fiorentina'dan da gol bekliyorum ve karşılıklı gol var bekliyorum bu maçta. Üst de oynayabilirsiniz tabii ki. Belki Fiorentina 3-0 da yapar diye düşünüyorsunuz ama ben karşılıklı gol var oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü Twente tehlikeli takım. Gol bulacaktır. 1.66 oran da hem daha yüksek. O yüzden karşılıklı gol var oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer maçımızda yine Konferans Ligi'nden Vaduz Rapid Wien maçı. Vaduz'u biliyorsunuz Konya'mızı elemişti. 4-2 burada galip geldiler ve Konya'yı elediler. Rapid Wien'de Neftçi elemişti onlar da. Bu iki takımın maçı ben üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Vaduz çünkü Konya deplasmanda oynadığı zaman da Konya Vaduz deplasmanda onlar da çok gol pozisyonuna girmişti ama değerlendirememişti. Burada Rapid Wien de en azından 3-4 tane pozisyona girer. Ben Rapid'den Wien'den 2 gol bekliyorum. Vaduz da cevap verirse maç üste gider. Rapid Wien kendi başına da üst yapabilir arkadaşlar bu arada. Kazanır oranı 1.57 Rapid Wien'in. Ben üst öneriyorum ama isteyenler oran yükseltip 2 ve 2.5 üst de oynayabilir. Yani dilerseniz böyle de oynayabilirsiniz. Onun oranını da söyleyeyim sizlere. Kazanır ve 2.5 üst oranı 2.18 arkadaşlar. Bunu sistem kuponlarına veya sürpriz kuponlarına ekleyebilirsiniz 2.18'i. Veya direkt üst oynayıp 1.48 oynayabilirsiniz. Bu da ideal kuponlarınızı öneririm. Üst oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer maçım yine Konferans Ligi'nden. AZ Alkmaar'la Gil Vicente maçı. AZ Alkmaar lige iyi başladı. 2'de 2 yaptı. Hafta sonunda Rotterdam'ı deplasmanda yendi. Formda sayılırlar. Kendi evinde zaten AZ Alkmaar güzel oynar. Burada Gil Vicente'den gol bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben AZ Alkmaar'ın gol atacağını düşünüyorum. Gil Vicente de kötü takım değildir. Portekiz'de iyi oynar. Burada en azından şu anda güçler bir gibi. AZ Alkmaar'a deplasmanda gol atabilecek güçler Gil Vicente'de. Ama AZ Alkmaar maçı kazanacaktır. Yani 2-1 veya 3-1 kazanabilir ama deplasman takımı da gol atabilir. Ben burada gol vara gideceğim arkadaşlar. Oranı yüksek 1.56. AZ Alkmaar'ın oranı 1.42. Yani 1.42'den AZ Alkmaar'a güvenip de oynamam. Ne yapacağı belli olmaz arkadaşlar. Bir anda 2-0'dan maç 2-2'ye de gelebilir. O yüzden var oynamak daha mantıklı 1.56 oranından. Var oynamanızı tavsiye ederim. Diğer maçımız arkadaşlar Asya Şampiyonlar Ligi elemeleri maçından. Vissel Kobe ile Yokohama maçı. Bu Infantino'nun maçı arkadaşlar. Ben bu Asya Ligi'ne pek bakmıyorum, girmiyorum. Japonya Ligi, Çin Ligi bunlara ben ilgilenmiyorum. Asya Şampiyonlar Ligi eleme maçı. Vissel Kobe kendi evinde Yokohama'ya ağırlıyor. Yokohama bildiğim kadarıyla üst bir takım, yani golcü bir takım. Kendisi de zaten üst önermiş. Üst oranı 1.53 arkadaşlar. Bu maçı da çok güvendiğini söyledi. Bu maçı 1.53'ten üst değerlendirebilirsiniz. Yokohama deplasmanda favori gösterilmiş. 1.68 oran verilmiş. Ama Vissel Kobe de kendi evinde gol bulacaktır yani. Maçı üste gidecektir. Biraz araştırdım. Aralarındaki maçlar da genelde üste gitmiş. Karşılıklı gol var olmuş, üste gitmiş. Bunu da üst değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Infantino'nun tahmini 2.5 üst 1.53 oranından. Evet arkadaşlar, diğer maçımız o yine Konferans Ligi'nden Maccabi Tel Aviv Nice maçı. Bu da yine Infantino'nun maçı. Nice Fransa temsilcisi biliyorsunuz. İki maçında da kendi liginde 1-1 berabere kaldı. Maccabi Tel Aviv'de hafta sonu 2-1 yenildi. Burada kendisi 2.5 alt öneriyor arkadaşlar 1.53 orandan. Çünkü maçın ikinci maça taşınacağını düşünüyor. Nice'in deplasmanda defans yaparak maçı kendi evine taşıyacağını düşünüyor. Bu tür maçlarda ikinci maçlar daha belirleyici olur. O yüzden ikinci maçı taşıyacağını düşünüyor ve alt öneriyor arkadaşlar size 1.53 orandan. Diğer maçımız arkadaşlar yine Konferans Ligi'nden ve yine Infantino'nun maçı. Molde ile Wolfsberg oynuyor. Burada kendisi 2.5 üst önermiş arkadaşlar. 1.54 oranı var. Burada da Molde'nin golcü olduğunu düşünerek üste gitmiş. Wolfsberg'i takip etmediğim için bir şey diyemeyeceğim. O da kendi liginde 4-0'lık ve 2-1'lik galibiyetle mağlubiyet almış. Salzburg'a yenilmiş hafta sonu. Salzburg'a deplasmanda gol atmış. Molde de kendi evinde o zaman iyi oynayan bir takım. Wolfsberg de kontra atağa çıkarsa belki Wolfsberg de gol bulabilir. Ama Molde'den kendi evinde daha çok gol beklediği için üste gitmiş tercihi. Üst olmuş. 1.54 oranı var arkadaşlar. Üst tercihinde bulunabilirsiniz bu maç. Diğer maçımız arkadaşlar yine Konferans Ligi'nden Slavaçko ile AEK Solna oynuyor. Slavaçko'yu biliyorsunuz Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı evinde. AEK Solna da
kendi evinde hafta sonu Varnama ile 2-2 beraber kalmış. Onlar da en son UEFA Ligi'nde deplasmanda 1-1 beraber kalmıştı. Ya bu maçta sanki ben 1-1 biteceğim diye bağırıyor resmen. Benim tercihim burada 0 oynamanızı tavsiye etmek olacak ama Infantino'nun tercihi 2-3 gol barajında kalır demiş. 1.77 oranı var arkadaşlar. 1.77'den 2-3 gol oynamak mantıklı. Yani maç en fazla 1-1 biter veya bir kırmızı kart falan bir şey çıkarsa belki Slovaçka 2-0 kazanabilir. Yani ne olursa olsun gene bu 2-3 gol barajında kalacak gibi düşünüyorum arkadaşlar. Benim tercihim de 0 olacak. Bunu da değerlendirebilirsiniz. 2-3 gol 1.77 orandan Infantino'nun tercihi arkadaşlar. Bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, son maçımız yine Konferans Ligi'nden Young Boys Anderlecht maçı. Bu maça da üst tercihinde bulunmuş Infantino. 1.54 oranı var arkadaşlar. Güzel oran. Yani Young Boys'da 1.54 üst vermezler genelde ama rakibi Anderlecht diye üst vermişler. Belki Anderlecht defans yapar diye düşünüyorlar ama yani Young Boys kendi evinde tek başına üste gidebilecek bir takım. Anderlecht de keza öyle. Onlar da golcü. Son 3 maçında 3 gol atmış zaten Anderlecht. Young Boys da aynı şekilde son 2 maçında 3 gol atıyor. Ve son UEFA maçında da Kupion'a 3 gol atmıştı. Bu maç karşılıklı gol varla üste gidecek bir maç arkadaşlar. Yani Anderlecht'ten de ben gol bekliyorum. Infantino'nun tercihi 2.5 üst olmuş 1.54 orandan. Bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Güzel bir tercih olmuş. Evet arkadaşlar, şimdi size 2 kupon önereceğim. 2 kupon da 3 maçlı olacak. İlk kuponuma geçeyim. Benim ilk kuponum AZ Alkmaar Gil Vicente karşılıklı gol var. Fiorentina Twente karşılıklı gol var. Vaduz Rapid Wien 2.5 üst. Bu kuponun oranı 3.83 arkadaşlar. Burada dilerseniz Vaduz maçını çıkartabilirsiniz. 2 Hollanda temsilcisinin maçını ekleyebilirsiniz. İkisine de karşılıklı gol var oynayabilirsiniz. İkisini oynarsanız oran 2.59 yapıyor. Üçüncü maçı eklerseniz Vaduz Rapid Wien maçını dediğim gibi 3.83 yapıyor arkadaşlar. Bu birinci kuponum olacak. Şimdi ikinci kuponuma geçelim. İkinci kuponumda Ferencvaros Shamrock Rovers karşılıklı gol var. Başakşehir Antwerp karşılıklı gol var. Ludogorets Zalgiris maçı ilk yarı 1. Burada da yine iki maç oynamak isteyenler Ludogorets'i çıkartabilir. Ferencvaros'la Başakşehir'de karşılıklı gol var oynayabilir. O zaman oranı 2.79'a düşüyor. Ludogorets'i de eklersek 4.68 yapıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir kupon oldu. Denemek isterseniz faydalanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Üçüncü kupon arkadaşlar. Bu Infantino'nun kuponu. Vissel Kope'ye güvendiğini söylemişti. 2.5 üst. Young Boys Anderlecht 2.5 üst. Bu iki maçı böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. 2.36 oran yapıyor. Ben de kendi bir maçımı ekledim buraya. Fiorentina Twente maçını ekledim. O da 1.66. Toplam 3.91 yapıyor arkadaşlar. Bu 3 maç toplam oranı 3.91. Bu da ikimizin Infantino ile ortak kupon olsun diyelim. 3.91 denemek isterseniz güzel bir kupon oldu. Bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Bir de benim sürpriz kuponum var arkadaşlar. Yine bir sürpriz denemesi yapacağım. Toplam 13 oran. Puyunik Şerif. Bunu videoda anlatmadım, değerlendirmedim ama sürpriz kuponu aldığım için anlatmadım. Uzun uzun video uzamasın diye. Puyunik Şerif maçı. Maç sonucu 2 bekliyorum arkadaşlar. 2.17 bir yüksek oran vermişler. Bence Şerif'e böyle yüksek oran vermemeleri lazım. Sonuçta bir Şerif. Puyunik'i hiç tanımıyoruz. Şerif'in Real Madrid'de Inter'i yenmişliği var. Bu maçı ben alacaktır diye düşünüyorum. 2.17 oranı varken bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kendi kuponumda da değerlendireceğim. Bu sürpriz kuponda oynayacağım. İkinci maçım Dnipro AYK Larnaka maçı. Dnipro Ukrayna temsilcisi en son resmi maçını Aralık'ta oynamış. Bir iki haftada hazırlık maçı yapmış. 2 hazırlık maçı yapmış. Buraya geliyor. Bu maça çıkıyorlar. AYK Larnaka'da kendi liginde iyi oynuyor ve eleme maçları yaparak buraya geldi. Bunun da deplasman kazanır oranı 2.36 arkadaşlar. Bence bu da yüksekti. Bence Larnaka burada bu maçı kazanabilir. En azından sürpriz kuponda veya sistem kuponda denenebilir. 2.36 çok yüksek, güzel bir oran. Üçüncü maçım da Gent Omonia maçı. Bence burada Gent Omonia'ya karşı çok büyük bir üstünlükle oynayacak ve maçı her iki yarıyı da kazanır oynadım ben. Her iki yarıyı da kazanacak güçte arkadaşlar. Oranı zaten düşüktü, kazanır oranı. Ben her iki yarıyı da kazanır diye değerlendirdim. 2.57 oranı var arkadaşlar. Bence Gent Omonia'ya 3-4 tane gol atabilecek güçte. Eğer sürpriz bir gol yemezse ikinci yarıyı da kazanır. 2.57 oranı var arkadaşlar. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bu 3 maçın toplam oranı 13-16 yapıyor. 3 maçı böyle değerlendirebilirsiniz sürpriz kuponda. Yani 10 lira atabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Ben genelde 20 lira 30 lira atıyorum. Siz de 10 lira atabilirsiniz. Kuponlarınızda bol şans dilerim. Bu kuponları böyle değerlendirip
bizim şansımıza ortak olmak isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. Perşembe günü bu kadardı. Umarım gününüz güzel geçer, kuponlarınız güzel geçer. Bol şans diliyorum arkadaşlar.